Düşünün, açlık yok, soğuk yok, hastalık yok, yırtıcı hayvanlar yok. Sadece sınırsız yemek, su ve konfor var. Bir canlı için burası cennet olmalı değil mi? Bilim insanı John Calhoun da böyle düşündü ve fareler için Evren 25 adında bir ütopya inşa etti. Ama bu cennet sadece 600 gün içinde kan donduran bir cehenneme dönüştü. Bu hikaye kusursuz bir dünyanın nasıl kendi kendini yok edebileceğinin tüyler ürpertici bir kanıtı. John Calhoun 1968 yılında farelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı devasa bir yaşam alanı kurdu. Bu sadece bir deney değildi. İnsanlığın geleceğine dair bir kehanet olabilirdi. Deneyin amacı basitti. Eğer bir canlı türünün tüm fiziksel ihtiyaçları karşılanırsa nüfusu ve toplumsal yapısı nasıl şekillenir? Deney 4 erkek ve 4 dişi fareyle başladı. İlk başta her şey harikaydı. Fareler bu yeni cenneti keşfettiler. Yuvalarını kurdular ve hızla üremeye başladılar. Nüfusları her 55 günde bir ikiye katlanıyordu. Calhoun buna gelişme evresi adını verdi. Yiyecek boldur, su sınırsızdır ve yaşayacakları alan devasadır. Fareler sağlıklı ve mutluydu. Toplumsal düzenleri mükemmel işliyordu. Erkekler yuvalarını koruyor, dişiler yavrularına bakıyordu. Sanki her şey yolundaydı. Ama bu altın çağ sadece 315 gün sürdü. 315. günde nüfus altı 120'ye ulaştığında ilk çatlaklar belirmeye başladı. Fareler için tasarlanan yaşam alanı aslında 3000'den fazla fareyi barındırabilecek kapasitedeydi. Yani hala bolca yer vardı. Ama sorun fiziksel alandan çok sosyal alan eksikliğiydi. Fareler istedikleri kadar yalnız kalamıyorlardı. Her yerde başka bir fare vardı. Bu sürekli sosyal etkileşim onları strese sokmaya başladı. Bu evreye durağanlık evresi denildi. Nüfus artış hızı yavaşladı. Genç fareler kendilerine ait bir sosyal rol veya statü bulmakta zorlanıyorlardı. Yaşlı ve daha yerleşik fareler en iyi yuvaları ve sosyal konumları zaten kapmıştı. Yeni nesil için toplumda yer yoktu. Bu durum erkek fareler arasında ciddi davranış bozukluklarına yol açtı. Normalde yuvalarını ve ailelerini koruması gereken erkekler bu görevlerini terk etmeye başladılar. Anlamsız kavgalar çıkarıyor, birbirlerine saldırıyorlardı. Hatta bazıları yavrulara ve dişilere bile saldırmaya başladı. Sosyal düzen tamamen çökmüştü. Dişi fareler de bu durumdan etkilendi. Erkeklerin koruması olmadan kendilerini ve yavrularını savunmak zorunda kaldılar. Bu sürekli stres annelik içgüdülerini bozdu. Bazı dişiler yavrularını doğurduktan sonra terk etti. Bazıları ise daha da korkunç bir şey yaptı. Kendi yavrularını öldürdüler. Üreme oranı dramatik bir şekilde düştü. Doğumlar ölümleri karşılayamaz hale geldi. Bu kaosun ortasında yeni bir fare türü ortaya çıktı. Calhoun onlara güzeller adını verdi. Bu fareler sosyal etkileşimden tamamen kaçınıyorlardı. Kavga etmiyor, üremiyor, toplumsal hiçbir faaliyete katılmıyorlardı. Sadece yiyor, içiyor ve uyuyorlardı. Vücutları sağlıklıydı, tüyleri parlaktı ama ruhları ölmüştü. Onlar sosyal olarak ölüydüler. Hayatın tek anlamı olan yemek ve uyumak dışında hiçbir şey yapmıyorlardı. Bu güzeller fare toplumunun çöküşünün en belirgin sembolü haline geldi. Artık ne savaşacak ne de sevecek bir motivasyonları kalmamıştı. 560. güne gelindiğinde fare toplumu fiilen ölmüştü. Nüfus artışı tamamen durdu. Son doğum 600. günde gerçekleşti. Ancak bu yavru hayatta kalamadı. Toplum o kadar bozulmuştu ki yeni bir nesli büyütecek yeteneğini tamamen kaybetmişti. Kalan fareler ya güzeller gibi sosyal olarak ölüydü ya da birbirlerine karşı anlamsız bir şiddet uygulayan agresif bireylerdi. Artık kimse çiftleşmiyor, kimse yuva kurmuyordu. Herkes kendi küçük, anlamsız dünyasında yaşıyordu. Fareler kelimenin tam anlamıyla bir sosyal ölüm yaşamışlardı. Vücutları hala hayattaydı ama toplumları, kültürleri ve gelecekleri yok olmuştu. John Calhoun deneyi sonlandırdığında geriye sadece hayatta kalmayı başarmış ama yaşamayı unutmuş bir avuç fare kalmıştı. Onları normal koşullara sahip yeni bir ortama yerleştirdiğinde bile hiçbir şey değişmedi. Bu fareler sosyal becerilerini sonsuza dek kaybetmişlerdi. Üremeyi ve normal bir fare hayatı yaşamayı yeniden öğrenemediler. Peki bu deney bize ne anlatıyor? Evren 25 sadece fareler hakkında bir hikaye mi? Calhoun bu deneyin insan toplumu için bir uyarı olduğunu düşünüyordu. Ona göre bir toplumun sadece fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması yeterli değil. Anlam, amaç, meydan okuma ve sosyal roller de hayatta kalmak için en az yemek
ve su kadar önemlidir. Tüm ihtiyaçlarımızın karşılandığı, hiçbir zorlukla karşılaşmadığımız bir dünya düşünün. Evren 25 bize gösteriyor ki böyle bir dünya bir cennet değil bir cehennem olabilir. Mücadele edecek bir şeyimiz kalmadığında, amacımızı yitirdiğimizde, sosyal bağlarımız koptuğunda biz de güzeller gibi olabilir miyiz? Sadece tüketen, var olan ama yaşamayan varlıklara dönüşebilir miyiz? Calhoun'un davranışsal çöküş olarak adlandırdığı bu durum modern toplumdaki bazı eğilimlerle ürkütücü paralellikler taşıyor. Sosyal izolasyon, anlamsızlık hissi, toplumsal rollere yabancılaşma. Bunlar günümüz dünyasında giderek daha fazla duyduğumuz sorunlar. Evren 25 deneyi bize şunu soruyor. Eğer hayat çok kolaylaşırsa yaşamaya değer kılan şeyleri kaybeder miyiz? Bu korkutucu deney bize hayattaki zorlukların, mücadelenin ve sorumlulukların aslında bizi biz yapan şeyler olduğunu hatırlatıyor. Belki de mükemmel bir dünya, içinde biraz kusur barındıran dünyadır. Belki de bizi canlı tutan şey, üstesinden gelmemiz gereken engellerdir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Modern dünya, Evren 25'in bir yansıması olabilir mi? İnsanlık olarak biz de böyle bir davranışsal çöküş riski altında mıyız? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bu tür düşündürücü içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.